Nasılsınız? Böyle spontan bir yayın açayım istedim. Tam şu saatlerde Güneş Sirius'la kavuşumda birkaç gün daha sürecek etkisi. Satürn'ün de Güneş'le bir kare açısı var. Uranyen astrolojiye göre de aslında plütonik etkiler de var. Kolaylıkla birlikte gelen zorlu enerjiler, biraz böyle erille, devletle, biraz daha bizden yaşı büyük kişilerle, otorite sahipleriyle, belki bizden daha yaşlı kişilerle, yine eril erkek modelleriyle, erkeklerle hayatlarımızda çarpışma, kışkırtma, gerilim, biraz zorlanma enerjileri olabilir bugünlerde. Dikkat. Plütonik bir etki var dediğim gibi Uranyen astrolojiye göre. O da biraz böyle plütonik, yani dönüştürücü, zorlayıcı, biraz yıpratıcı etkileri barındırıyor. Ama ayet-i kerimede ne diyor? Kolaylıkla birlikte gelen zorluğun içinde de kolaylık var. Tam bunu anlatırcasına da Güneş-Sirius kavuşumu hayatlarımıza ilahi, ruhsal dokunuşları sağlıyor. Bir güncelleme alıyor bilinçlerimiz. Sevgili dostlar, bunu unutmayın. Şu anda Güneş-Sirius kavuşumu senede bir kez gerçekleşiyor. Bu dönemlerde hem geçmiş ilahi metinlerde, mitlerde, hem de ruhsal olarak aslında algıladığım düzeyde gerçekten Güneş-Sirius günleri ilahi rehberlik aldığımız, hayatlarımıza bolluğun, bereketin çok arttığı, biraz böyle tefekkür edelim, düşünelim, içimize dönelim, ritüellerimizi, ibadetlerimizi yapalım. Meditasyon alanına, böyle bilinçte halde kalmaya önem verelim. Tam da böyle zamanlar için bu Güneş-Sirius kavuşumu müthiş çalışır. Çok güzel destekleyicidir. Bereketimizi, bolluğumuzu, ilahi enerjimizi arttırmak için hiçbir burç ayırmadan, hiçbir kişi ayırmadan bu Güneş-Sirius kavuşumunu ne yapalım? Hayatlarımıza dahil edelim. Çünkü bu Güneş-Sirius kavuşumu gökyüzünde ilahi bir kanal, bir kapının açılması, büyük ruhani enerjilerin, melek diyelim biz buna, başka aziz ruhlar diyelim, Allah'ın ilahi dokunuşu, ilahi rehberliği diyelim, kalbimize dokunacak o en derin ilhamları aldığımız, yaratıcılığın arttığı, zekamızın üst seviyede parladığı, Allah'la bir olduğumuz, kaynağa direkt bağlandığımız, şakır şakır bereket enerjisini aldığımız bir günlerden geçiyoruz. Birkaç gün çok kıymetli. Vallahi küslükler varsa barışın sevgili dostlar. Birilerinde hakkınız kaldı, hakkım var diyorsanız gerçekten gönülden verin. Allah'ım sen ver karşılığını değil. Helalleşin. Böyle enerji alanınızı, auranızı, beyninizi, zihninizi bir temizlik enerjisine, temizliğe sokun. Bu biraz böyle görünmez, soyut anlamda temizlik. Kaygılar, endişeler mutlaka olacaktır. Bak, takıntı yapar Güneş, Satürn karesi. Plütonik bir etki. Plütonik etki zaten böyle takıntılı, kaygılı, uykusuz da bırakabilir. Bunları alın, kabul edin ve deyin ki yani şu an hissettiğim kaygı, endişe gerçek mi değil mi? Sorgulayın, içini açıp bakın. Endişelerden kurtulmak, kaygılardan kurtulmak için müthiş çalışır. Birikim mi yapmak istiyorsanız bugünün enerjisinde şöyle küçücük bir miktarda olsa bir kenara bırakın. Allah'ın bereketini sen ver deyip güzel bir şeye niyet edip, kötü gün için biriktirmiyoruz. Bir kenara bırakıp birikim yapın. Sevmediğiniz, gücendiğiniz, kızdığınız arkadaşlarınız, dostlarınız, etrafınızdan biriniz varsa gidip onunla direkt konuşmayın ama ruhuyla konuşun. Bırakın, affedin, gönderin veya arayın, güzelce helallik alın, konuşun, aranızı düzeltin, her neyse bu size kalmış. Sizin hayat örüntünüze, hikayenize, durumunuza kalmış. Kendinizle ilgili tefekkür edin. Gerçekten bu günlerin enerjilerinde sizin ve bütünün en olması gereken hayrına güzel dualar edin. Siz kapınızın önünü süpürün. Herkes kapısının önünü süpürse zaten arkadaşlar etrafta sıkıntı kalmayacak. Temizlik, her şey, değişim içeriden başlar. Dışarıdan beklentiye girmek, beklenti enerjisi insanı çürüten, kurutan çok zor bir enerji. Beklenti insandan en çok enerji çalan, aurasını yıpratan bir enerji. Beklemek demek, bekliyorum ben, sen verirsen olacak, vermezsen olmayacak. Beklentiyi kaldırınca eylem başlıyor. Eylemle birlikte hareket, dinamizm, bereket başlıyor. Nerede hareket, orada bereket. Biz dünya alemine mana varlıkları, soyut alemden somut aleme düştük. Somut alem eylem istiyor, hareket istiyor. Dünya hayatının, madde hayatının kuralları var. Biz son 14 yıldır Neptün'ün balığa geçmesiyle sevgili dostlar mistizme çok fazla daldık. Evet, astroloji ilimleri, bunun gibi ilimler çok yayıldı. Ama toksik bir ruhsal enerji
başlığı altında toksik bir alana da savrulduk. Bu işte miskin, bir şey bırak, Allah'a bırak, gönder, onu Allah'a havale et, bunu gönder. Bu bizi eylemden alıkoyup gerçek insan boyutundan kopardı. Gerçek insan boyutuna, köklenmeye, maddeye dönmediğimiz sürece de bu kopuş bir tarafı çok abartılı büyütüp diğer tarafı maalesef yokluğa düşürüyor. Eylem istiyor madde hayatı. Eylemde olmak zorundayız. Ama ne üzerine eylem olacağız? Ne üzerine eylem yapacağız? Kimsin, nesin, ne için geldin? Bak bu içi çok önemli. Sen kimsin, nesin, bu dünyaya vereceğin hizmet ne? Bu anne karnında başlıyor. Anne karnında aldığın kod çok önemli. Oradaki astrolojik veriler çok önemli. Bu ruh burcunu anlatıyor. Ruh burcunun üzerine bir söz vermeye geldin. Söz verdin ve onun üzerine geldin. O söz işte altın anahtarın senin. O ruh burcun altın bir anahtar. Onu kapıyı açıp dünya hayatının içine giriyorsun. Merhabalar canlarım. Sorularınız olursa yazın. Mutlaka dönüp cevaplayacağım. Onu da söyleyeyim. Spontan. Öyle bir içimden geldi. İşte bugün öyle bir içimden geldi dostlarım. Dolayısıyla ruh burcuyla kapıyı açıp dünya hayatına giriyoruz. Bunun üzerine eylemde bulunacağım. Natal haritam, doğuş anı haritamdaki özellikleri de harmanlayarak ben verdiğim sözü en üst seviyede insanlığa taşıyacağım. Bununla ilgili bir sözüm var. Madde hayatta bir şeyleri düzenlemeye, dengelemeye, bir boşluğu doldurmaya geldim. Hiçbirimiz toz zerresi bile değiliz alemde ama bakınca Allah o kadar kıymet verdi ki bize. Hiçbirimiz boşuna yaratılmadık. Kimimiz belki birinin çok özel annesi olmak için, kimimiz birinin çok özel eşi, özel kocası, neyse bir hani o bir nalın çivisi ama bir çiviyiz ama bilmiyorum. Neysek o. Onu olmaya geldik. İş, aşk, başarı, ilişki, kariyer her şeyde bir şey olmamız gereken bir nokta, bir yer, bir puzzle'da yerimiz var. Bunu ruh burcu çok güzel açıklıyor. Natal harita entegrasyonu bunun kader misyonları yolları ile birlikte hepsi bir bütün çok güzel ortaya koyuyor. Ben kendimi bu alana adadım ve gerçekten sizden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Muhteşem şükran gözyaşları, muhteşem bir şükür enerjisi. Yani orada görevli olmak ve bunu fark etmek ve bunu yaymak kadar benim ruhumu tatmin eden bir şey yok. Ve hepimizin ruhunda böyle bir alan var, böyle bir yer var. Burayı keşfettiğimizde bunun miktarı, boyutu, işte etki alanı falan umrumuzda olmuyor. Beklentiler umrumuzda olmuyor. Sadece yaşam, o yaşam enerjisini yaymakla ilgileniyoruz. İşte orası çok anahtar ve hayatın sevgili dostlarım en büyük bereketi, bolluğu, aşkı, keyfi, neşesi oradan akıyor. Oraya sahip çıkınca sanki sistem senin etrafında böyle fırıl fırıl dönmeye başlıyor. Dolayısıyla benim hayatta tıkanıklığım var. Açılmıyor yollarım, gidemiyorum, daraldım, bunaldım, çıkmazdayım, depresyondayım, işte bereketsiz miyim, işim olacak olmuyor, aşım olacak olmuyor, eşim olacak olmuyor, evde sorun var. Ne diyorsan tek bir sebebi var. Sen olman gereken kişi değilsin, durman gereken yerde durmuyorsun, kimliğinle ilgili netleşmediğin durumlar var. Dünyaya bir amaç için geldin. Bu amacı kaybettin, bulamıyorsun. Çok fazla çarpıldın çocukluktan, sosyal travmalardan, sosyal anksiyetelerden, aman birini memnun edeceğimden, aman ben bekleyeyim versinlerden tut da çok fazla alt dinamiği var. Aman sen şusun. Çok fazla övülmek de kimliği kaybetme sebebidir. Bunu unutmayalım. Hep yerilmek ya da hep yargılanmak değil, suçlu hissetmek değil. Bazen de çok abarttığımız yerler. Aa sen şöyle çok iyisin, şöyle çok hoşsun, bunu çok iyi yapıyorsun bak falan bizi yanlış kodluyor. Dolayısıyla ben durmam gereken yeri kaybettiğim an, merkezimden gittiğim an bu sefer ne oluyor? Tam merkezde olan insanların etrafında fırfır dönmeye başlıyorum. Kendi kimliğimi kaybettiğim için merkezde duranların etrafında dönmeye başladıkça daha fazla savruluyorum. Ve merkezini kaybeden insan yönetilmeye hayatının her alanında. Birilerine mahkum olmaya, birilerinden bir şey beklemeye mecburdur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çok fazla soru geliyor. Çok fazla kadın erkek ilişkileri dinamiği burada çok fazla sallantıda. Özellikle biz kadınlarla ilgili ve Anadolu'daki kadınlarla ilgili çok derin yaralar var. Bunlara önümüzdeki günlerde değineceğim. Çünkü bize bir de şöyle arkadaşlar kimliğimizi okuma, tanıma, kim olduğumuzu anlamaya geldik. Evet ruh burcumuz buraya çok fazla ışık tutuyor. Bir de biz kadınlar olarak şunu belirtmem gerekiyor. Özellikle toplumumuzda çok fazla ve bu konuda çok fazla kadına destek oluyorum.
Şimdi içine bir seçerek geldiğiniz coğrafi konum var. Ben Türkiye'yi, işte bir başkası Arabistan'ı, bir başkası İngiltere'yi, bir başkası Rusya'yı seçerek geldik biz ilahi planda. O eşsiz görevi vermek için. Ama içine geldiğimiz toplumsal şartları ve durumları da biliyoruz. Şunu unutmayalım. Biz bu içine girdiğimiz dünya düzleminde herhalde şu son 100 yılda ve son 20 yıl diyeyim ben buna, çok fazla manipüle edilen bir nesiliz. Neden? Çünkü Amerikan kültürü, Amerikan filmleri, Hollywood filmleri tüm dünyayı sardı ve Amerika'da belli bir kültür ve algının olduğu bir yerde olmayan bir şey, senin düzleminde olmayan bir şey sana kültür diye dayatıldı. Şimdi burada çok fazla özgürlük naralarına, özgürlüğe çok kadın olarak anlam yükledik hepimiz. Kadın böyle olur, erkek böyle olur. O filmler, çünkü orada bile, Amerika'da bile kültürel düzeyde aslında orada yansıttıkları film kadar, filmlerdeki kadar kültürel bir dayatma yok. Onların içinde bile, onu söyleyeyim. Ama sonra biz Türkiye'de bunu burada çok acayip bir sıkışma yaşadık. Çünkü senin içinde yaşadığın gerçeklikle oradaki filmdeki algında oluşturulan kültürel gerçeklik asla aynı değil. Ve ne olduk biz? Özellikle şu son 40-50 yıl yaşında olanlardan bahsediyorum ve artık hani daha geriye olan gençlik jenerasyonunda gerçekten bir kültür sıkışması içinde sıkışan ruhlar olduk ve en çok da Anadolu'daki kadınlar burada sıkışan durumda. Gerçeklikle fantazi algısının içinde sistemde bir geçişe girdi. Türkiye son 20 yıl, 25-30 yılda çok ciddi bir Amerikalılaşma yolunda, kapitalist sistemin en derininde, göbeğinde. Burada iyidir ya da kötüdür demiyorum. Artılar ve eksiler var, tekrar söylüyorum. Sebepleri bulmak için, sebepleri iyi okuyalım diye bunu anlatıyorum. Hani böyle bir kurtlar meydanı açıldı ama senin kültürel altyapın ve içinde olduğun coğrafi altyapın ve seçtiğin, bilinçle ilgili seçtiğin alan burası. Bir fantazinin peşinde ne oldu? Gerçekten sağlam evlilikler sıkıntılı, ilişkiler sıkıntılı. Kadınların %80-90'ı hasta, fibromiyajimizden tutun da nevrotik durumlarımıza kadar, sıkışmışlık enerjisinden tut da potansiyelimi gerçekleştiremiyorum, kendimi açığa çıkartamıyorum'a kadar. Kadın enerjimiz çok hastalandı. Bunun içinde gerçekliğe oturmayan, kim olduğumuzu çözemediğimiz bir algı yatıyor. Beyinlerimiz zaten algısı bozuldu. Ve maalesef birçoğumuz özde, hakikatte birçok şeyi bildiğimiz için de bu gerilimi bırakıp hani kendi haline de bırakamadık. Savrulmamız da çok savrulamadık. Sahipliğimizi de çok sahiplenemedik ve araya ne olduk? Sıkıştık. İşte ben burada hem ruh burcu tekniğim, hem astrolojik çalışmalarım, hem de zihin, nöron, bilinç dönüşümümle çok çok güzel formüllerle çalışıyorum arkadaşlar. O sıkışmışlıktan sizi çıkartmak, kadın dişil enerjinize tekrar sahip çıkmak, varlığınızı böyle sesiniz, avazınız çıktığı kadar ortaya çıkarmak, suçluluk, travma, birçok konuda içinde olduğumuz ülke, çünkü biraz akrep ülkesi olduğumuz için tacizlerden tutun tecavüzlere kadar gerçekten zorlu bir deneyimin içine düştük biz, bu Anadolu kadını olarak, bunu da söyleyeyim. Bize olmayan bir kültür dayatıldı. O kültürün içinde, olmayan bir kültürün içinde, fantazide başka bir kültürle ne olduk biz? Yoğrulduk ve çok fazla bilinçte çarpıldık kadınlar olarak. Sonra da işte bu kadınlar neden problem yaşıyor, hastalık yaşıyor. %90'ı fibromiyajdan tutun da tiroid hastalıklarına, Allah korusun, artan kanser vakalarına kadar. Çünkü alt tarafta çok ciddi travmatize olduk. Ama biz bu coğrafyayı seçtik arkadaşlar ve bu coğrafyada bir şeyleri dönüştürmeye geldik. Hepimizin bir görev tanımı var ve seçtiğimiz coğrafya itibariyle de aslında çok zengin bir kültür ve çok farklılıkların içinde yer bulmaya, çok sesli olmaya gelmemize rağmen akrep ülkesi olmamız sebebiyle de biraz plütonik durumlar var. Taciz, tecavüz, birçok konuda aslında travmatize de olan bir kadın enerjisi var bu toplumda. Şimdi buraları bir temizlemek gerekiyor. Buradan bir çıkmak, buradan bir aydınlanmak. Bunun bir oluş sebebi var. Bunları anlamak gerekiyor. Neden biz bu coğrafyayı bu şekilde seçtik ve bu olayların içinde çok fazla yoğrulduk ve her günde zaten görmekteyiz gibi. Hepimizin burada bir görevi var. O yüzden geldik arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çok güzel çalışmalar yapıyorum. Hem nörobilim alanında bunları dönüştürmek, bütün travmatize olayları bir kâra, bir avantaja dönüştürmekle ilgili, hem de ruh haritanız, ruh burcu haritanız
çok net veriyor anne karnında aldığın o etki neyse kimlik yaratımında. Dünyaya geliş sözünü çok net hatırlatıyor. Hem o haritanın dinamikleri hem de natal haritaya entegrasyonu, ikisinin birlikteliğiyle müthiş eşsiz tarafını şak diye böyle 40-50 yaşına 60 yaşına gel, hala kimim, neyim, neredeyim, ne yapacağım, ne için geldim, bütün bu soruların cevabını bir danışmanlıkta şak diye alabilirsin. O da ruh burcu analizinle ilgili. Ruh burcu danışmanlığınız, natal harita danışmanlığınız çok önemli. Sonrasında zaten alanınız, gitmek istediğiniz yön, ne için, ilişki, ondan sonra parasal, kariyer, finansal, neyse, aslında orası daha kolay oturuyor. Yani oradaki serüveninizi çok daha rahat oturtuyorum. Neden? Çünkü temelde ruh burcunu bir kavramam, sizin de yani bir anlamanız ve oradaki büyük sözü hatırlamamız gerekiyor. Hepimizi Yaradan'ın eşsiz parçasından kopan tarafımıza, Yaradan'ımıza verdiğimiz bir söz var. İşte bu anne karnı koduyla çok net ortaya çıkıyor. Zaten ilk kodları orada alıyoruz. Astrolojik olarak da ruh burcumuz orada bize böyle bir fısıldıyor bak. Kodlamanı yapıyorum. Hazır mısın? Doğumana az kaldı. Bütün yüklemeleri yapıyorum. Seçtiğin yer de tamam, aile de tamam. Artık bir hikaye başlıyor. Hikaye örüntümüzde katarsis gereği travmalar olacak, problemler olacak. Zaten onu bile isteye seçiyoruz. Yani ben buranın üstadıyım. Burayı çözeceğim. Bir oyunun içine giriyoruz. Bizim Matrix'in içine. Bu Matrix'ten çıkmak kurban bilinciyle olmuyor. O yüzden ilk başta dedim ya, beklenti içinde olmak bitirir beklentisiz hayat. Ama beklentisizlik derken çok fazla eylemde kalıp bir kadın gibi olmak, bir erkek gibiden bahsetmiyorum. Çok fazla eylem de erkeğin işi. Erkek ve dişinin enerji akışları farklıdır. Biz erkekleştiğimiz için kadınlar olarak son 50 yıldır, 60 yıldır, 100 yıldır erkeği kopyalamaya çalıştığımız için ezilen kadın formu güç elde etmek için erkeği kopyalıyor. Bu sefer ne oluyor? Erkeğin ayarı bozuluyor. Toplumsal ayar bozuluyor. Erkekleşen kadınlar kadınlaşan erkekleri doğurdu. Yani cinsiyet kavramı yaşaması en çok erkeklerin ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla boğuşmasının sebebi kadınların erilleşen tarafında çok fazla erile kayması. Yani bir denge. Denge bozulunca başka bir yerden denge oluşmaya başlıyor. Anladık mı? O yüzden kadınların kadın olduğunu bilmesi, o kadının o dişil yaratım, rahim bağlantısıyla bağ kuvvetini güçlendirmesi toplumun düzenini sağlayacak arkadaşlar. Yani bir kadın olarak çok büyük görevimiz ve misyonumuz var. O yüzden burayı seçmişiz. Özellikle Anadolu'yu. Neden Anadolu? Anadolu Doğu ve Batı arasında köprüdür. Biz köprü kadınlarız. Köprü olan kadınlarız. O yüzden Türkiye'de çok fazla köprü dediğimiz zaman bakın, Batı baş, zihin, akıl, kalp, Doğu kalp, beden, bağlantı. Anadolu köprü. İkisi arasında boğazlarımız var. Biz köprü kadınlarız. Köprü olmaya daha çok gelen kadınlarız. Bunu bilelim. Dolayısıyla ben boğazımı, köprümü, Anadolu'nun kadınlarını şifalandırırsam Troid bütün sistemi, metabolizmayı, Doğu ve Batı'yı şifalandırıyor. Buradaki kadınlar çok özel. Anadolu'daki kadınların rahmi de çok özel. Anadolu dolu olan kadının rahmi. Rahim kadın için dişil, Allah'la en güçlü bağlantısının olduğu yer ve o Allah'la bağlantının olduğu yere zaten eril enerji ne yapıyor? Şakır şakır böyle o erilliğiyle ne yapmak istiyor? Bir kadını fethetmek istiyor, değil mi? Yani eril ve dişilin enerjisi kadının rahminde birleşiyor. Oradan yaratım gerçekleşiyor ve rahminin gücüne sahip çıkan kadın durdurulamaz oluyor arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bak, Sirius günlerinde de şakır şakır anlık geldi enerji akıtıyorum. Dolayısıyla bu toplumda kadın kim olduğunu, ne olduğunu, yerini çok net gösterir, anlar, algılar, ruh burcuna ve bütün harita dinamiğine sahip çıkarsa, çok stratejik, gerçekten kadın stratejisiyle, ama erkek değil, kadın stratejisiyle kendi gücünü, varlığını ortaya koyarsa durdurulamaz olur. O kadının eşi, çocuğu, alanı, ailesi, yaşadığı şehir, ülke de bambaşka bir boyuta evrilir. Bu kadının, bu ülkenin kadınları olarak biz önce kendimizi iyileştirmekle mükellefiz. Bizden sonrası zaten tufan, zaten otomatik olarak herkes hizaya gelecek. Kadın hizalandığında Allah'la, sistemle, evrenle, yaratımla, rahmiyle, bağıyla zaten merkezinde olan kadının her şey etrafında fırıl fırıl dönmeye başlayacak. O yüzden dişil güç, kadın güç, rahim gücü çok önemli. Bir erkek gibi bir strateji istemiyor. Tamamen kadınsal stratejilerle ilerliyor.
kadın nöron bağlantısını da anlatırım bir gün. Yani çok konular çok uzun ve çok derin, güzel konular inşallah böyle spontanda akacak. Bu spontan aktı. Bu konuda zaten YouTube'umda bol bol yer vereceğim. Mutlaka orayı da takipte kalın. Kadın, dişil enerji, Sirius, Güneş, güzel bir birliktelik oldu bugün bu konular. Oturun şöyle bir tefekkür edin. Ve gerçekten Allah'la gerçekten bir kadın bağlantıya geçtiğinde hiçbir güç onun önünde duramaz. Hiçbir eril de önünde duramaz. Zaten erillerin bizim kadınların, Anadolu'daki kadınların önünde varmış gibi algılanma sebebi de Anadolu'daki kadının kendi yerini çok netleştirip bulamaması. Onun altında da yine kadının kendi rahim gücüne sahip çıkmaması yatıyor. Bunu da unutmayın. Evet sevgili dostlarım, ne dedim? Sirius Güneş günleri. Dua, tefekkür, ilahi olanla bağı arttıralım. Satürn Güneş karesi, gerilimden, karşılıklı çatışmadan biraz uzak duralım. Bu günler kıymetli günler, birkaç gün kolaylıkla zorluk iç içe geçecek. O yüzden kendi merkezimizde kalmaya özen gösterelim. Kadın, erkek, eril, dişil birçok konuya da değindik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok sevgiler. Bay bay.